Hasetçi ne demektir hasetçi? Hasetçi demek çekemeyen adam demektir. Allah'ın birisine bir nimet verdiğini çekemeyen. Ondaki o nimeti çık onun elinden al, bana ver Allah'ım diyen. Hasetçinin bir manası daha var. Allah'a akıl vermeye çalışan adam demektir. Kerem Hoca'ya akıl verebilirsin. Semih'e akıl verebilirsin. Adem'e, Hacı abiye akıl verebilirsin. Bunlar insandır. İnsan her şeyi göremez. Her zaman doğru tespitlerde bulunamaz. Allah'a nasıl akıl verebilirsin? Senin kafan çalışmıyor mu? Hocam nasıl hasetçi akıl veren oluyor? Kardeşim, Allah taksimi daha ezelde yapmıştır. Ne kadar çalışırsan çalış, taksimin bellidir. Şimdi mahallende bir tane adamın 2 tane mağazası var. 3 tane arabası var. Kapının önüne dizmiş arabaları. Ve sen de şöyle diyorsun. Allah'ım bunun elinden bütün bu nimetleri al bana ver. Buna hasetçi denir. Çekemiyor. İmrenen bir Müslüman ne yapar? Allah'ım buna verdiklerini bana da ver. Bunda bir sıkıntı yok. Buna verdiğin nimetleri bana da ver dediğin bir sıkıntı yok. Ama bunun elindeki nimetleri al, yok et. Onları bana aktar. Yani kes yapıştır yap. Bilgisayarda 2 tabir var. Kopyala yapıştır. Kes yapıştır kardeşler. Biliyorsunuz değil mi? Şurada bana bilgisayar dersi verdirtmeyin şimdi. Kopyala yapıştır demek orada dosya kalıyor. Dosyayı başka bir tarafa yapıştırıyorsun. Kes yapıştır demek dosyayı komple alıyorsun bu tarafa yapıştırıyorsun. Oradan bitti dosya. Şimdi bu kes yapıştırıcı bu. Oradaki nimetlerin tamamını al bana ver diyor. Ve şöyle diyor Allah Teala'ya. Sen bu kuluna bu nimetleri verdin ama yanlış yaptın. Yanlış adama verdin. Beni seçmen lazımdı. Hasetçi demek Allah'a akıl veren adam demektir. Ahmak demektir. Sen Müslüman kardeşim böyle olmayacaksın. Böyle olmayacaksın. Sonra bir de ne var? Bir de ilk bakışta olayları değerlendirmeme. İlk görünüşe göre değerlendirmeme. Bir şeyi görüyorsun ve gördüğün ilk hamleye göre, aklına gelen ilk fikre göre kanaatte bulunma. Bu böyle gördüm ben bunu kesin bu böyledir deme. O işin başka bir boyutu daha olabilir. O işin başka bir ince nüansı daha olabilir. Hemen suizanda bulunma. Bir temsille bunu yakınlaştıracağım. Çok daha iyi anlayacaksınız inşallah kardeşler. Bir kuyumcu vardı. Kuyumcunun babası büyük bir zengin idi. Vefat etti. Serveti çocuğuna kaldı. Çocuk iflas etti. Çeviremedi kuyumcu dükkanını. İflas etti. Sonra gitti babasının bir dostuna. Kapısına kadar geldi. Dedi ki babamın dostudur. Yıllarca ticaret yaptılar. Ondan biraz borç alayım. Tekrardan sıfırdan başlayayım. Bir tezgah kurayım. Tekrardan kuyumculuk yapayım. Baba dostuna gitti. Baba dostu evin içinde olmasına rağmen onun adamları dediler ki bu çocuğa şu anda burada yok. Çocuk orada olduğunu bilmesine rağmen kapıdan çıktı gitti. Yazıklar olsun dedi. Babamla o kadar çalıştı. Bana bir yardımda bulunmadı bırak. Benimle görüşmedi bile. Çocuk dükkanında oturuyorken, dükkan tam takır, sıfır malzeme, sıfır sermaye. Dükkanında oturuyorken bir adam geldi. Bir çuval inci getirdi. Tezgahına döktü. Al kardeşim bu incileri. Ya dedi benim babam vefat etti. Allah rahmet etsin. Şimdi ben de iflas ettim. İşleri çeviremedim. Bunları senden alacak param yoktur. Olsun dedi. Sen bu incileri benden veresiye al. Ben bir hafta daha çarşıdayım. Buradayım. Bir hafta içinde sattığın kadarının parasını alırım senden. Adam Allah senden razı olsun kardeşim dedi. Birkaç saat sonra başka bir adam geldi. Ve oradaki incileri gördü. Bütün incileri satın aldı. Hepsini birden satın aldı tek seferde. Adam parayı cebine koydu. Gelen insana parasını verdi. Sonra gitti o zengin baba dostuna. Gitti. Selam verdi. İçeride midir dedi. Adamları dedi ki içeridedir. İçeriye girdi. Hoş geldin, beş gittin, sefa geldin. Güzel ağırladı çocuğu. O baba dostu. Genç dedi ki yahu ben buraya 5 kuruşsuz geldim. Sen beni kapından içeriye sokmadın. İçeride olduğunu bilmeme rağmen. Şimdi ben işlerim yerine gelmeye başladı. Ticaret yaptım, güzel kazanç sağladım. Tekrar tezgahımı kurdum. Sen hemen beni içeriye aldın. Paraya tamah edilir mi dedi. Ayıp değil mi dedi. Baba dostuna. Baba dostu dedi ki hemen suizan etme. Bak bunu gizleyecektim ama sen bana suizan ettin. Günaha girdin. Ben sana şimdi bu işin sırrını açıklamak zorundayım dedi. O sana ilk gelen bir çuval inciyi bırakan kişi benim elemanımdır. O sana ikinci gelen kişi de benim başka bir elemanımdır. Sana incileri veresiye bırakanla senden incileri satın alanlar benim elemanlarımdır. Bu çevirdiğim para da benim paramdır. Ben gururun kırılmasın, incinmeyesin diye babanın hatırına sana borç verip seni ezmek istemedim. Hayatım boyunca bana borçlu olursun, bana bakışın değişir. Bunun olmasını istemediğim için böyle bir oyun ettim.
bana hakkını helal et kardeşim der. İlk bakışta nasıl görünüyor kardeşler? Bu adam bizim malımıza hürmet eden, bizim kazancımıza, kazanırsak bize hürmet eden, kazanmazsak bizi aşağılayan bir adam gibi. Öyle değil. Her zaman hüsnü zanneder. Müslüman önce hüsnü zanneder. Biz de hüsnü zannedeceğiz inşallah. Allah'ımız diyor ki o gün bir nidacı nida eder. Eyne şurakâi, nerede bana o şirk koştuğunuz putlarınız? Ayet bitiyor. Galu, onlar derler ki ezennâke mâ minnâ min şehid. Biz sana arz ediyoruz Allah'ım, biz onlardan kimseyi görmedik. O putlardan, o ilahlarımızdan kimseyi bu mahşer meydanında görmedik. Hiç bilmiyoruz. Biz sana bu durumu arz ediyoruz Allah'ım. O burada heykelleri dikilen sahte tanrılar. Allah onlara diyecek ki nerede sizin tanrılarınız? Hadi çıkartın karşıma. Hiçbir tanesi bulunmayacak. Çünkü heykellerin tamamı kıyametle beraber yok olacak. Putlarının tamamı kıyametle beraber yok olacak. Öyle ki mahşere çıktıkları zaman Allah hesabı sorduğu zaman kullarına bu benim putumdur diyemeyecek. Çünkü orada yakinen Allah'ın tek ilah ve tek yaratıcı olduğunu bilecekler. Buna iman edecekler. Bundan dolayı putları da tamamı, o müşriklerin tamamı putlarını reddedecekler. Nereye kadar? Ağalığın, paşalığın nereye kadar? Mahşere gidinceye kadar. Orada her şeyi itiraf edeceksin. İşte İslam diyor ki, Allah bu kitabında diyor ki sen orada itiraf etme, orada bir anlamı yok, kurtaramıyorsun. Sen bu itirafı daha dünyadayken, ben sana nefes vermişken yap. Bu itirafı yapmazsan orada seni en sevdiğin peygamberlerin bile kurtaramaz. Kurtarabilseydi kendi karısını kurtarırdı, kendi çocuklarını kurtarırdı. Allah bize rahmet etsin kardeşler.